size meydan okuyoruz. Taşınızı bize anlatın. Üstad, ocağa giriyorsunuz. Yaklaşık 45-46 yıllık bir ocak. İşte ama öyle ama böyle bir 45 yılı geçirmiş ama işin özünde şu var. Ana hedef noktası beyazlar. Ben beyaz taşı alayım, kesebildiğim kadar keseyim, değerli hale getireyim ama buradaki esas olay şu. Ocağa ilk ayak bastığımda şunu gördüm. Ocak bir savaş alanı, kaos. Nasıl kaos? Hidrotermal bir yataklanmadan bahsediyoruz. Ayağımın altı komple aküfürücü bir hatlardan oluşuyor. Yani tamamen A'dan Z'ye her şeyle hidrotermal bir yataklanma. Bir tarafta silisyum oksit, yani silisli ergiyik gazlar. Diğer tarafta tamamen beyaz bir çökelti. Diğer tarafta ayağımı attığım ya da kafamı çevirdiğim her yerde suyun alışverişi, difüzyon alışverişi. Genel olarak baktığın zaman ben burada rengarenk bir çarşı dükkanı, bir ocak bulacağımı hayal ettim. Benim derdim beyaz, oydu buydu bilmem ne falan değil. Bu silikatlı bileşikler içinde onların beyaza verdiği veya da hareketlenmenin, tektonik hareketlenme başladıktan sonra çıkan sıcak su buharlarının arkasından gelen silikatlı bileşiklerden sonra gelecek beyaza renk verecek materyaller. Ağır ortam, derinlik kayaçlarının o metallerin verdiği beyaza kattığı izler benim için önemliydi. Sistematik olarak yürüdüğümüzde bu dediklerimizin hepsi açığa çıktı. Yavaş yavaş plakalarda, bloklarda bunu görmeye başladık. Her kat indiğimizde, her kat devam ettiğimizde başka bir güzellik, başka bir seleksiyon yakalamaya başladık. Ana gayemiz şuydu. Bu kaosun, curcunanın içinde en güzel seleksiyonu yakalamak. Yakaladığımızı umuyorum. Daha güzellerini de yakalayacağımıza eminim. Bu sistemde yürüyoruz, devam ediyoruz. Ben olayın tamamen doğallaşma bölümündeyim, yani doğal bölümündeyim. Taşa cilaya sürmek yerine işte bir laser finish, fırçalama yaparak aslında taşı eskitme değil de taşın en doğal haliyle, o üç boyutlu görsel haliyle ayağımın altında bina dış cephesinde, yani evi ev eden her yerde o taşın girmesini isterim. Çünkü en doğal haliyle en güzel hali. Yani ekstra kimyasallar, onlar bunlar koymadan o taşın doğal halini herkese yansıtmak. Biz tam bir seride devam etmiyoruz. Regresif bir seride, devrilmelerin, yıkılmaların olduğu bir seride devam ediyoruz. Bu serileri de takip ederek en azından bahsettim ya, beyazın içinde o metalik cevherlerin verdiği renkleri, en güzel kesitlerini yakalayabilmek de amaç. Eski ocağı bırakıp da yeniden yeni bir seriye başlamanın tek gayesi buydu. O regresif devrilme serilerinin, örnek veriyorum işte 3. oluşumundan sonra geçmiş 25 bin yıl zaman diliminden bahsediyoruz. Ki 40 bin yıla kadar dağılıyor bazı yerlerde. Bu aralıkta en güzel seleksiyonu yakalamakta. Aslında olay tamamen mineralojiye girmiyor, olay kimyasala girmiyor. Sadece beyazın üzerindeki o butik seleksiyonları yakalamaktı. Ama olay mineralojiye girdiği zaman da ben şunu diyorum, artık ben mermer kesmiyorum. 45 yıllık o sandıklı beyazın, afyon beyazının yerine artık biz granite dönüyoruz. Zaten numunelere de baktığın zaman bir tarafta işte İrlanda, işte Irish Sea dediğimiz işte yeşil granitler, diğer tarafta mavi granitler. İşin devamında da 12'lerle yan yana bu hattı birlikte kesmek, amaç buydu. Taşı neden alalım? Bahsettiğim gibi eğer cilaya bile gerek kalmayan bir yerde sadece fırçalama yöntemiyle oradaki 3 boyutlu görsel diyagram bir tarafa dönüp içinde epoksi filenin, vakum bohçanın, herhangi bir kimyasalın girmediği bir zonda sağlıklı bir şekilde tezgahınıza koyacaksınız. Uzun vadede mineralojik yapısı olarak da bahsediyorum ben. Gıdaya, insana zarar vermeyecek bir şeyden bahsediyoruz. Mineral bileşiminden bahsediyoruz. Ki kalsiyum karbonat %99.7 beyazdan bahsediyorum. Bugün tavuk yeminden tutun da diş macununa, diş macunundan tutun da ortopedik malzemelere, döndüm diş protezine. Zaten insan tabiatına, doğasında olan malzemeyi bu sefer de evimize sunuyoruz. Zaten kendi bünyemizde var olan bir malzemeyi, sağlıkta, orada burada kullandığımız malzemeyi biziniz ama süs eşyası dersiniz, ama ev eşyası dersiniz. Yine kendi doğamıza yeniden yerleştirmiş oluyoruz bu taşla. Beyazın en büyük esprisi bu.
Yeşile döndüm. Yeşilde de yeşil, mavi ve kırmızı zonlara da baktığımız zaman bu da şu yine uzun vadeden bahsediyorum. İçinde herhangi bir şekilde asidik, bazik ortamlardan etkilenmeyen, kimyasal bileşikleri kolay kolay bünyesine barındırmayan bir taştan bahsediyoruz. Kullandığım çanak çömlekten tutun da ayak bastığım yeri de havuz köşelerinden tutun da dış cepheye kadar ki difüzyon oranını da yani ısı alışverişinde düşünürsek ki tarihin başlangıç noktası neydi? Suyun olması, işlenebilir bir taşın olması ve sağlıklı bir ortam değil mi? Hani hastalığa karşı rutubetlemek bilmem ne falan. Buradaki taşın en büyük esprisi difüzyon geçişleri çok zayıf. Döndüm üzerinde sıcağı tuttu. Sıcağı tekrar üzerinden bırakması normal mermere göre yaklaşık 3 kat daha uzun bir süreden bahsediyoruz. Üzerine soğuğu tuttu. Yeniden sıcağı alması yine normal bir taşa göre 3,5-4 kat daha uzun bir süre gerekli. Bundan daha doğal bir ortam yok diye düşünüyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey bizim için oldukça doyurucu bir sohbet oldu. Taşımıza dokunmak lazım. Güzel. Taşımızı görmek lazım. Teşekkür ederiz. Hay hay.